Mısır piramitleri. Şüphesiz tarihin en gizemli yapılarından. Nasıl yapıldığıyla ilgili birçok teori var. Fakat bunlar varsayımlardan öteye gidemiyor. Yapımının gizeminin yanında Giza'da bulunan piramitlerin şifreleri tüm dünya insanlığını şaşkınlığa uğratıyor. Peki nedir bu şifreler? Kimler tarafından yapıldı? Nasıl bir teknoloji kullanıldı? Bu kadar ileri seviyedeki bilgilere nasıl ulaşıldı? Kimi antik uzay kuramcılarının söylediği gibi gökyüzündeki bir takım varlıklardan yardım mı aldılar? Birçoğumuzun ilk defa duyduğu Giza piramitlerine gizlenmiş şifreleri ve daha birçok gizemi birazdan sizlerle paylaşacağım. Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir semti olan Giza, bu efsanevi 3 piramide ev sahipliği yapıyor. Bilinenin aksine çölün ortasında değil de şehrin hemen dibindedir bu piramitler. Yaklaşık olarak 4500 yıl önce yapıldığı düşünülüyor. Keops piramidi, Kifrank piramidi ve Mykerinos piramidi buranın gizemli 3 piramididir. Keops piramidi dünyanın 7 harikası listesinde onur üyesi olarak yer alıyor. Keops piramidinin yüksekliği 139 metre, Kifran piramidi 136 metre ve Mykerinos piramidinin yüksekliği de 66,5 metredir. Keops piramidinin daha önce üzerinde üçgen şeklinde bulunan 7 metrelik bir kapama bulunuyordu. Fakat bu kapamaya ne olduğu konusunda bir fikir üretilemiyor. Kimi bilim adamları bu kapamanın altından olduğunu düşünüyor. Yani Keops piramidinin yüksekliği yapıldığı dönemde 146 metreydi. Piramitlerin ilk ölçümleri 1880 ile 1882 yılları arasında Sir Flinders Petrie tarafından yapılmış ve bu ölçümleri Giza Piramitleri ve Tapınakları isimli kitabında yayımlamıştı. Piramitlerde ağırlıkları 2 ila 16 ton arasında değişen yaklaşık olarak 2 milyon 600 bin granit veya kireç taşı kullanılmıştı. Bu taşların getirileceği en yakın taş ocakları yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunuyor. 4500 yıl önce imkansız sayılabilecek bir işi başarmışlar. İmkansız sayılabilecek dememin sebebi arkeologların yaptığı çalışmalarda piramitlerin yapımı 20 ile 30 yıl arasında bir sürede yapıldığı düşünülüyor. 7 milyon tonluk bir kütlenin 20 yılda yapılması nasıl mümkün olabilir ki? Bugünkü şartlarda 7 milyon tonluk bir kütlenin taşınabilmesi için 1000 ton taşıyabilen 7000 tren seferi gerekmektedir. Aynı zamanda 10 ton taşıyabilen 700 bin kamyon gerekmekte. Hesaplamalara göre nasıl bir iş gücü olduğunu daha iyi anlıyoruz. Napolyon da bir hesaplama yaparak 3 piramitteki taşların toplamı ile 3 metre yüksekliğinde ve 30 santim genişliğinde bir duvar yapılırsa tüm Fransa'yı çeviren devasa surlar yapılacağını söylemişti. Giza piramitleri yapımı sırasında 100 bin kölenin çalıştırıldığı düşünülüyor. Tespit edilen bazı kaynaklarda ise enteresan bilgiler içeriyordu. Bu kaynaklara göre piramidi inşa eden işçiler piramidin gizli odalarını ve sırlarını ifşa etmesin diye öldürülmüştü. 100 bin köle bir kıyıma uğratılmıştı. Yapımı hakkında ortaya atılan birçok teori var fakat bunların hiçbiri kesin bir sonuç içermiyor. Doğal yapım şartlarını içeren teorilerin yanında efsanevi varlıkların ve dünya dışı canlıların yardımı bu teoriler arasında. İlk teori, piramitlerin yapımı sırasında devasa bir rampa kullanılmasıydı. Bu teoriye göre yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki taş ocaklarından kesilen taşlar, çamur ve su ile kayganlaştırılmış yolda işçiler tarafından çekilerek rampanın önüne kadar getiriliyordu. Daha sonra kütükler yardımıyla rampadan yukarı doğru çekiliyordu. Fakat anlaşılması güç olan bazı noktalar var. Keops piramidinin yapımı sırasında kullanılacak olan rampanın inşası için bile piramidin 2 katı kadar taş gerekiyordu. Böyle bir rampayı yapmak ise gayet zor olacaktı. Tahmini olarak 20 ile 25 yıl arasında bitirilen Keops piramidinin bu süre içinde bitirilmesi için 2,5 dakikada bir taş yerine konulmuş olması gerekiyordu. Bu da rampa inşası ve piramit inşası için imkansız görülüyor. Bir diğer teori ise taşların tekneler ile getirildiğiydi. Nil Nehri'nden Giza Vadisi'ne kadar bir kanal açılarak kesilen taş bloklar, tekneler birbirine bağlanarak güç bölümü yapılmıştı. Piramitlerin inşa alanına kadar kanallar ile getirilmiş olabilirdi. Daha sonra yine suyun taşları kaldırabilmesi için bir sistem yaptılar. Bu sisteme göre bir su kulesi inşa ettiler. Hayvan derileri ile hava balonları yaparak taş bloklara bağladılar.
Böylece suyun kaldırma kuvvetini kullanarak metrelerce yükselen piramide insan gücü gerektirmeden taşların yükselmesini sağladılar. Bu bence makul sayılabilecek teorilerden bir tanesi. Ayrıca bazı gizemli teorilerden söz etmeyenler de yok değil. Bunlardan bir tanesi dev insanların piramit yapımı sırasında yardım etmiş olabileceği. Bu taş blokların taşınması için devlerden yardım alınmış olabilir mi? Tabi bunun için devlerin gerçekliğine inanmak gerekiyor. Birçok kutsal kitapta ve efsanede devlerden bahsediliyor. Neredeyse tüm dünyada devler hakkında bir takım bilgiler var. Kur'an'da devlerden Ad kavmi olarak bahsediliyor. Daha önce bu konuda Azmanlar başlıklı bir video yapmıştım. İzleyebilirsiniz. Kur'an'da geçen Ad kavmi oldukça güçlü yaratıklardı. Bu taşların taşınmasına yardım etmiş olabilirler miydi? Mısır'da bulunan bazı hiyeroglifler omuzuna 2 tane taş almış bazı canlılar gösterilir. Bu taşların her birinin ağırlığı 2 ton ile 16 ton arasında olduğu düşünülürse bir insanın bu iki taşı taşıması mümkün görünmüyor. Peki bu varlıklar kimdi? Başka bir teoride ise Mısırlı rahiplerin sahip olduğu bilgiler sayesinde piramitlerin inşası yapılabildi. Peki bu bilgiler nelerdi? Okültist Annie Besant ise şöyle diyordu. Mısır'daki taşlar ne sırt kuvvetiyle ne de modern teknolojiyi aşan hünerli cihazlar kullanılarak dikilmişti. Bu taşlar dünyasal manyetizmin güçlerini anlayan ve kontrol edebilen kişilerce dikilmişti. Neticede taşlar ağırlığını kaybediyor ve tek bir parmağın temasıyla yönetilmek suretiyle havada yüzerek belirlenen yerlerine oturuyorlardı. Yani rahiplerin bazı mistik özellikleri mi vardı? Bir takım araçlar kullanarak manyetik alan oluşturup taşların asıl kütlelerini kaybetmelerini sağlayıp güç gerektirmeden yerlerine oturtabiliyorlardı. Bu ne kadar mümkün olabilir bilemiyorum fakat teorilerden biri de böyle. Giza piramitlerine yapımı sırasında gizlenmiş bazı şifreler vardı. 4500 yıl önce geometrik bu şifreleri nereden biliyorlardı ve bu kadar devasa yapılara nasıl uyguladılar tamamen bir sır. Geometri kullanarak Giza piramitlerine gizlenen şifreler nelerdi inceleyelim. Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin 2 katına böldüğümüzde bize pi sayısını veriyor. Giza'daki 3 piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdi. Bu üçgenin kenarlarının birbirine oranı 3, 4, 5'tir. Işık hızıyla Keops piramidinin koordinatları aynıdır. Işık hızı 299.792.458 metre saniye. Keops piramidinin tam koordinatları ise aynı. Işık hızının ilk tespiti 1975 yılında yapılmıştı fakat antik Mısırlılar bunu 4500 yıl önce şifreli olarak Keops piramidine gizlemişti. Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam 2 eşit parçaya bölüyor. Keops piramidinin açıları Nil'in delta yöresini 2 eşit parçaya bölüyor. Aynı zamanda Büyük Piramit diye adlandırılan Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyar ile çarpımı yaklaşık olarak Güneş ile Dünyamız arasındaki mesafeyi veriyor. 149.504.000 kilometre. Büyük Piramidin 4 yüzeyinin toplam yüz ölçümü piramidin yüksekliğinin karesine eşittir. Büyük Piramit, Dünyanın kara kitlesinin merkezinde bulunuyor ve yüzeyleri 4 ana yöne bakacak şekilde inşa edilmişti. Piramide gizlenmiş şifreler bitmek bilmiyor. Keops piramidi dev bir güneş saati gibidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimler ve yılın uzunluğunu gösteriyorlar. Piramidi çevreleyen taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Keops piramidi ile dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey Kutbu ile arasındaki uzaklığa eşittir. Piramit kimin adına yapıldıysa, onun bulunduğu odaya yılda sadece 2 kez güneş giriyor. Bu tarihler ise yapılan kişinin doğduğu ve tahta çıktığı günler. Ayrıca bilim adamları ve arkeologların açıklayamadığı bazı durumlar var. Piramitlerin en ilginç yönlerinden bir tanesi, kirlenmiş suyun birkaç gün piramit içinde kalması durumunda suyun arıtıldığı tespit edilmişti. Çok ilginç. Bitkiler güneş görmeden dahi piramitlerin içerisinde normalden daha uzun bir sürede büyüyorlar. Kesik, yanık, sıyrık gibi yaralar piramitlerin içerisinde daha hızlı iyileşiyor. Piramitlerin içerisindeki süt
birkaç gün süreyle taze kalıyor. Eğer bir süre daha bekletilirse yoğurt haline gelebiliyor. 5 hafta süre piramit içerisinde bekletilen su yüz losyonu olarak kullanılabilir. Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku çıkartmadan piramit içerisinde mumyalaşır. Nedeni günümüzde bile hala çözülememiş bir konu ise piramit içerisinde ultrasound, radar ve sonar gibi cihazlar afallıyor ve çalışmıyor. Oldukça gizemli. Mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kısa bir süre içerisinde kansere yakalanıp ölmüştü. Bunun sebebi mumyalarda bulunan radyoaktif maddeydi. Mühendis ve arkeolog Rudolf Gentenberg 1993 yılında heyecan verici gizemli bir buluşa imza attı. Gentenberg ve ekibi Upaut 2 ismini verdikleri bir görüntü aktarıcı robotu kraliçe odasındaki hava kanalının içine yolladı. O güne kadar hiç görülmemiş bir keşif yapacaklardı. Robot 60 metrelik bir tünel bulmuştu. Daha sonra çalışmalara devam etmiş ve 4500 yıllık demir bir kapıya ulaşmıştı. Kapının arkasında ne olduğunu merak eden yüzlerce arkeolog vardı. Fakat bir şeyler oldu ve kapının keşfinden sonra Mısırlı yetkililer tarafından çalışma durduruldu. Yine nelerin gizlendiğini bizim anlamamız imkansız. Giza'daki bu matematiksel sırlar şu ana kadar günümüz teknolojisiyle keşfedilebilenler. Daha ne sırların olduğunu ilerleyen zamanlarda öğrenebiliriz. Kimler yaptı, neden yaptı, nasıl yaptı gibi tartışmalar sürüp gidecek. Dünyanın, özellikle de Türklerin merak ettiği bazı sırlar daha var. Çin'in sınırları içinde bulunan, araştırma yapılmasına izin verilmeyen, hatta üzeri toprak ile örtülmeye çalışılan piramitler. Giza'daki piramitlerden çok daha eski ve çok daha yüksek. Bunlar Türk piramitleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.